Şehirde Dayanışma Paneli'nden hepinize merhaba. Şimdi burada 5 kadın birbirine güç vermek, bu yolla da görünmeyeni görünür kılmak üzerine konuşacağız. Dördümüz büyük bir sahnede sandalyelerde oturuyoruz. Bize İngiltere'den katılan Jade ise ekran aracılığıyla aramızda. Burada birlikte olduğumuz 4 kadını da ben çok yakından takip ediyorum. Üstelik hayranlıkla takip ediyorum. Onların hikayeleri, çabaları bana hem ilham hem de güç veriyor. Kadınlar kendilerine dayatılan rollerin, davranış kalıplarının, onlar için yazılan senaryoların dışına çıkmak için mücadele veriyorlar. Bu mücadelenin en iyi yollarından biri de birlikte olmak, birbirine güç vermek ve dayanışmak. Ben öncelikle herkesin hikayesini dinlemek ve onları buraya getiren o yolculuğa tanıklık etmek istiyorum. Adile, istersen seninle başlayalım. Senin yolculuğun nasıl? Seni Esenyurt Kadın Dayanışma'ya getiren neydi? Merhaba, ben Adile Doğan. Saçlarım kahverengi, omuzlarımda, üzerimde haki bir elbise var. Sandalyede oturuyorum. Beni Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'ne getiren oldukça uzun bir yol. 14 yaşında ailemle birlikte İstanbul'a göç ettik, Kars'tan. Burada eğitimim yarım kaldı göç etmek zorunda kalınca. Eğitimim yarım kalınca da çalışma ihtiyacı doğdu tabii ki. Ben 15 yaşıma yakın, evet 15 yaşında bir fabrikada çalışmaya başladım. Tamamının kadınların olduğu bir fabrikada çalışmaya başladım. Bu bana epey iyi gelmişti. Yani benden koca koca büyük kadınlar vardı, ablalar vardı. Zaman zaman böyle çeşitli şeylere isyan ederlerdi ama genelde susarlardı. Ben burada tam 9 yıl çalıştım. Ama 6 yılına kadar, yani son 3 yılıdır aslında benim maceramı başlatan şey. 6 yıl boyunca ben de herkes gibi çalıştım. Para kazanmaya çalıştım, işte aileme katkı sunmaya çalıştım. Ama 6 yılın sonunda benim de artık yani bir yaşımın da büyümesiyle birlikte kadınlara yapılan yanı başımızda, iş yerinde özellikle mobbinge, erkekler tarafından gelen şiddete, tacize, çeşitli hak gasplarına yönelik sorunlar yaşamaya başladık. Ve ufak ufak ve kadınlarla birlikte ne yapabiliriz'i tartışmaya başlamıştık. Çok bireysel şeylerdi bunlar tabii. Güvenemiyorduk, sesimizi çıkardığımızda ne olur, işimizden atılır mıyız? Çünkü şu vardı maalesef, taciz edilen kadınlar işten genelde atılırdı. Tacizci hep korunurdu, birçok yönüyle korunurdu. Dolayısıyla biz biraz güç biriktirme ihtiyacı duyduk. O dönemler, bir tane depoda çalışan bir erkek tarafından bir kadın arkadaşımız taciz edilmişti, ve bu çok sistematik bir şeye de dönüşmeye başlamıştı. Artık bu bir sürekliliğe dönüşmeye başlamıştı. Orada benim açımdan aslında böyle bir ilk adım diyebiliriz. Kendi departmanımda, bölümümde çalışan kadın arkadaşlarla birlikte bu kadına sahip çıkalım, isyanıyla öyle rastgele kara düzen başladık. Daha sonrasında mesela orada şeyi fark ettik biz. Güçlü yan yana olunca bu tacizci depoda çalışan tacizci erkek işten atıldıktan sonra evet bir şeyler yapmak gerekiyormuş. Yan yana olunca bir şeyler yapmak gerektiğini düşündük. Daha sonrasında ben bu iş yerinden ayrıldım. Farklı iş kollarında çalışmaya başladım ama benim de bu seçilmiş bir şey değildi. Tamamen tesadüf. Hep kadınların yoğunlukla, ağırlıklı kadınların çalıştığı alanlarda çalıştım. Fabrikalarda çalıştım, iş yerlerinde. Yaklaşık 8 iş kolunda ayrı ayrı metal, gıda vesaire böyle çalıştım. Cam işçiliği yaptım. Burada da aslında benim asıl böyle kadın meselesine evet yönelmek gerektiğini ve kadınlar içerisinde bir şey yapmak yaptıran şey bu cam fabrikasında çalışmak oldu. Çünkü burada 500 tane erkek vardı. Biz sadece 10 tane kadındık. Bu 500 erkeğin tamamından ve köşe bucak sakınarak çalışmak zorunda kalırdık. O sıralar gece vardiyasına bırakmıyorlardı kadınları tam da bu tehlikeden kaynaklı. Eee, Burada şeyi hissettim yani hakikaten hem azdık, zamanla sayı biraz yükseldi tabii ama bu sırada biz kadınlara ayrılan alanın ya da işte erkeklerle birlikte çalışma meselesinde yaşadığımız zorluklara dikkat çekmek için birkaç tane şey yaptık. Nasıl diyeyim işte tam olarak eylem diyemem buna ama ses çıkarmaya başladık. Ses çıkardıkça aslında bir iki böyle duyarlı erkek işçinin de olduğunu fark ettik. Ben buradan atıldım. Tam da bunları yaptığım için, bu meseleye biraz da öncülük yaptığım için ben bu iş yerinden atıldım. Daha sonrasında uzun bir süre iş bulamadım. Bu sırada ama şeyi devam ettirmeye çalıştım. Kadınlarla yan yana gelmeler, 8 Mart mitinglerine katılarak, mesela ilk 8 Mart mitingine kaçarak gitmiştim. Ailem çok karşı çıkıyordu eylemlere gitmeme.
Orada çok heyecanlanmıştım. Bu kadar rengin, bu kadar güzel kadının bir arada olması beni çok heyecanlandırmıştı ve evet, kadın alanında bir şey yapmak gerektiğini kendi yaşamımdan doğru da biliyordum. Artık öğrenmiştim, öyle söyleyeyim. Hatta ailemle birlikte de öğrenmeye başladık. Mesela annem, çok böyle katı kurallı bir kadın olmasına rağmen bir süre sonra, benimle birlikte mitinglere gelmeye başladı. Birlikte öğrendik, birlikte dönüştük aslında. Sonrasında evlilik yapmaya karar verdim. Evlendim. Bir oğlum var şimdi. Evlendikten sonra ben çalışmadım. Bir yandan çocuğumu yani aslında tek başına çocuk büyütme meselesi değildi benimki. Burada bir şey yapmak lazımdı. Ben eskiden, işte, daha merkezi bir yerde oturuyordum. Şu an yaşadığımız yani Esenyalı bölgesi çok daha kadının, nasıl diyeyim, hâlâ sahil görmeyen kadınlar var, deniz görmeyen kadınlar var. Çok da yakınız aslında, böyle E5'in, üstündeyiz ama sahil yürüyerek gidebileceğimiz bir mesafede bazen. Ama bunu göremeyen kadınlar elbette var. Bu derneği kurmadan 8 yıl önce aslında tam da bunları fark ettik biz. Bir araya gelişlerimizde kadınların yaşadığı zorlukları, uğradığı şiddeti biliyoruz. Kendi hayatlarımızdan da biliyoruz fakat, bire dokunmak, değmek, bunu bilmek yetmiyor. Yani o değmek ve dokunma meselesi çok başka bir şeymiş. Dernek kurmaya karar verdiğimizde ne yapacağımızı da tam olarak aslında bilmiyorduk. Bir dernek kuralım da bir çatımız olsun, bir başımızı sokalım içeriye, bakalım ne olacak falan. Derneği biz yaklaşık, bu fikri tartışmaya başladığımızda 4-5 kadınla başladık diyebilirim. Sonrasında, çok kısa sürede bu 300 kadını buldu. Biz 300 kadınla dernek kurduk. Dernekleştik. Bunu 3-4 tane toplantıyla yaptık. İlk derneği bunu heyecanla anlatmak istiyorum. Sanılıyor ki çok pürüzsüz, böyle başladık gitti. Böyle değil tabii. Bu 300 kadının içerisinde yaklaşık 25 tane kadın, yönetim kuruluna aday oldu. Biz yönetime girmek istiyoruz ama ilk dernek kurulurken 7 kişiyle resmi prosedür açısından 7 kişi yeterli aslında. Peki biz nasıl eleyeceğiz bu 25 kadını? Hangi birine hayır diyeceğiz falan derken biz 7. kişiyi bulamadık derneği oluşturmak için. Çünkü kadınlar o heyecanla evlerine döndüler. Heyecanla anlattılar ama eşlerden, babalardan, abilerden gelen baskı bir anda böyle işler değişmeye başladı tabii. Bu sefer biz 7. kişi artık karar verdik. Biz bu yoldan dönemezdik. Ya 7. kişiyi bulamıyoruz diye derneği kuramamazdık, yapamazdık. Eee, Kendi arkadaşlarımız, daha tanıdık, daha o 7. kişiyi bulduk ama öyle söyleyeyim. 7. kişi en azından gelecek kurul yapıncaya kadar o 7 şeyimizi tamamladık. Emm, 7 zaten 6 ay sürüyor. 6 ay sonra kongre yapmamız gerekiyor. O 6 ay içerisinde çok istikrarlı bir şey yapmamız gerekiyordu. Bir yandan kadınlar geliyor, başvuruyor. İçinde yer almak istiyorlar, bir şey yapmak istiyorlar ama hiçbiri kendi yaşadığını anlatmıyor. Kendi yaşadığını arkadaşı, komşusu, üst kat komşusu yaşamış gibi anlatıyor. Bir güven sorunu yaşıyoruz. Biz bunu fark ettik. 3. aydan sonra falan, evet, bu kadınlar, yani kadınlar bize derdini anlatmıyor. Hâlâ bir güven sorunumuz var diye. Tam da o sırada maalesef çok talihsiz bir şey yaşadık. Mahallemizde bir tane genç kadın boşandığı eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Ve Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla ilk kez mahalleli kadınlar sokağa bir kız kardeşlerine sahip çıkmak üzere çıktılar. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri, basından duyduğumuz ve Gönül'ün yakıldığı yere kadar gittik. Yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşümüz epey mahallede yankı yapmaya başladı. O yankıdan hemen sonra kadınlar artık başına ne gelirse gelsin derneğe, gelmeye başladılar ve bizim artık o 4. aydan sonra yoğun bir şekilde başvurular almaya başladık. En yoğun yaşadığımız ilk zamanlar maalesef çocuk istismarıydı. Bir anda böyle bir patladı, aldı başını gitti. Çünkü burada kadınlar susmuyor. Bu çok geçmiş bir taciz de, istismar da olmuş oldu. O an yaşanmış bir şeydi. Mesela üzerinden 10 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş, taciz vakaları gelmeye başladı. Derneğin içerisinde yer alıp çok nasıl diyeyim, büyük bir, coşkuyla o mücadeleye katılan kadınların aslında bir, psikolog panelinde ya da bir avukatın haklarımızı anlattığı bir panelde bayıldığını, kendi uğradığı şiddeti hatırladığını gördük ve burada tabii aynı zamanda derneğin artık bir rehabilitasyon, görevi görmesi gerektiğine de inandık. Böylelikle dayanışmayı, kadınların birbirine güvenmeyi, kadınların birbirlerine aktaracak çok şeyleri olduğunu biz aslında bu süreçte fark ettik. Artık geriye, görünmeyeni görünür kılma, çabası kalmıştı. Son özellikle 4 yıldır da aslında derneğimizde hem çok fazla kadının, geldiği hem üye olmak istediği, mücadeleye katılmak istediği bir tarafı var. Bir yandan da aslında var olma
mücadelesi sürdürüyor kadınlar. Çünkü Esenyalı'yı biraz anlatmak gerekirse, demin de başta söylediğim gibi kadınların deniz göremediği bir yer. Bu kadınların beceriksizliğinden falan değil. Kadınların içinde hem bulunduğu ekonomik koşullar, hem uğradıkları şiddet ve baskı, o evin içerisindeki döngü maalesef bize kadınlara bunu yaptırıyor. Çalışan kadın açısından belki bir tık durum farklı ama onun içinde hayat bambaşka zor. İşte başında söyledim. Beni de buna iten şeyin o işçilik hayatında bir erkekle eşit tutulmamam. Yanı başımda birlikte aslında aynı maaşı aldım, aynı üretimi yaptığım erkekle aynı haklara sahip olamamam aslında bir yandan evet burada kadınları bizim kendimiz görünür kılmak zorundayız dedirten şeyin tam kendisinin aslında artık bu 8 yıllık süre içerisinde yaşamaya başladık. Daha net görmeye başladık. Bazen soruyor tabii insanlar, "Ya, siz nasıl yapıyorsunuz, kendinizi nasıl rehabilite ediyorsunuz?" Gece 2'lerde, 3'lerde kadına yönelik ya, bir kadın şiddete uğradığında evinizden fırlayıp gidiyorsunuz falan ama ya, elbette çok zor. Elbette, o an onu bir iş olarak görmüyoruz. Kadınların uğradığı şiddeti birebir içimizde, ruhumuzda hissediyoruz. Ama bizi rehabilite eden tek şeyin aslında bu dayanışmanın büyüğü olması. Kadınların birbirine omuz veriyor olması. Çok fazla şiddete uğramış, aslında baktığında hakikaten ya kendimin bile bazen düşündüğünde ya ne yapabilir? Yani hakikaten artık bu kadın kendisi için, toplum için, toplumsal mücadele için, eşitlik meselesi için o kadar vazgeçmiş olarak geliyor ki. Ama etrafında o dayanışma ağını görünce birbirini tanımayan, alakasız, farklı farklı memleketten kadınlar ona yardım ediyor. Onun için hatta bu kadın için başı derde giriyor diğer kadınların. Tehdit alıyor. Sokağa çıktığında horlanıyor ve buna rağmen vazgeçmiyor. Bu kadınlar dediğimizde de bahsettiğim kadınların işte bugün dernek yönetiminde yer aldığını çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadelenin en önünde gelen kadınlara dönüşüyorlar. Bunun toplamında söyleyebileceğim şeyin kadınları iyileştiren, kadınları tedavi eden, kadınların gerçekten ruhuna dokunan şeyin kadın dayanışması olduğunu bu 8 yıllık süreçte ve özellikle pandemi koşullarında çok deneyimlediğimizi düşünüyorum ben. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği özetle hayat kurtarıyor. Kadınların hayatını kurtarıyor. Son 3 ayda özellikle yani devamında böyle ama son 3 ay daha canlı bir şey olduğundan kaynaklı 8 tane kadının hayatını kurtardık. 8 tane kadın ölümden kurtuldu. Öldürülmekten kurtuldu. Müthiş, yani nefesimi tutarak dinledim. Bir kez daha görüyorum ki dayanışma da mücadele de aslında tuğla tuğla örülen, öğrenilen, birbirine eklenerek daha da güçlenen bir şey ve toz pembe de değil. Şimdi Rümeysa sana dönmek istiyorum. Aslında yıllardır yine, görünmez kılınmaya çalışılan bir kadın grubunun kendini, "Ben de buradayım, biz de buradayız." dediği 2 farklı oluşumun içindesin. Biri Havle Kadın Derneği, biri Reçel Blok. Seni bu oluşumlara taşıyan hikâyeni, yolculuğunu merak ediyorum. Eee, Bugün açık kahverengi elbisem ve mor başörtümle genelde böyle etkinliklere katıldığım mor başörtümle, burada bir sandalyede oturuyorum. Ben aslında beni buraya iten çok katmanlı bir şey var. Kendi kişisel hikâyem var. Biraz o kendi kişisel hikâyemin de, zaman içerisinde Reçel'de herkesin kendi kişisel hikâyelerini anlattığı ve o küçük resimlere bakma çabasına girdiğimiz bir sürece doğru götürdüğü bir şey oldu. Beni aktivizme iten, kendimle ilgili dışarıya doğru bir şey söyleme ihtiyacı hissettiren ilk şey aslında başörtülü olmaktı. 12 yaşımdan beri başımı örtüyorum, her gün. O da aslında her gün performe edilen, hani, nasıl cinsiyet, performatifse aslında bu da böyle bir kimlik olarak her gün bir şekilde, kendimde barındırdığım bir şey ve o zamandan beri aslında ona dair yaşadığım ayrımcılıklar, beni bir nebze, bir şeylerin ters gittiğinde cevap vermeye, söylemeye ve, en azından kendimi var etmeye dair bir şeyler yapmaya çalışmama neden oldu. Üniversiteye gittiğimde de aynı şekilde devam etti. Boğaziçi'nde okuduğum esnada bir de müzik yapmaya başladığımda aslında lisede başlamıştım ama sahneye çıkıp başörtülü biri olarak sahneye çıkmam benim kırılma noktam oldu. Çünkü o günden sonra gerçekten, işte, bir gazete haberleri, bir şeyler, böyle bir benim etrafımda benim kontrol edemediğim bir şey oluşmaya başladı ve ben de onu biraz aktivizme doğru yönlendirdiğimi fark ettim zaman içerisinde. Ve feminist kadınlarla dayanıştım. O zaman, işte, sahneye çıkarken, hem çok kültürlülük hem farklı kültürlerin görünürlüğü gibi temaları olan bir kulüpte çalışıyordum ve 2008'de de bir başörtüsü yasağı, Boğaziçi'nde normalde çok, görünür şekilde uygulanmayan bir
yasağı çok net bir şekilde yaşama durumumuz oldu ve biz de tam o esnada bir dans tiyatrosu çıkartıyorduk arkadaşlarla. Ve tam bu konuları konuşuyorduk aslında ve o dönemde feministlerle bunu konuşma, tartışma ve anlama şansım oldu. Aslında başörtüsü meselesinin bir kadın meselesi olduğu ve her gün bize başımızı açmamız söylendiğinde her gün o kişinin ya da devletin bir şekilde bu şiddete vesile olduğunu görmüş oldum aslında. O bir aydınlanmaydı benim adıma ve feministlerle örgütlenmeye başladım. Feminist kadın çevresinde ilk olarak örgütlendim. Ama bir yerden sonra da orası da yetmemeye başladı bana. Çünkü her ne kadar feminist kimliğim birçok konuda birçok sözü birlikte çıkarmak konusunda yeterli gelse de özellikle dini aidiyetlerim, başörtüsü ve bunun etrafında erkeklerin söylemekten çekinmediği çok hadsizce sözler beni inanılmaz sinirlendirse, bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetsem de yanımda yamacımdaki kadınların böyle bir en azından benzer bir motivasyonla, yani daha içeriden bir motivasyonla buna söz söyleme ihtiyacı hissetmemesi beni biraz arayışa soktu. Ve o dönemde Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi 2013'te kuruluyordu tam o esnada. Oraya dahil oldum. Orada benim gibi insanları görmek, yalnız olmadığımı görmek gibi bir şansım oldu. Sonrasında da orada da cevap vermeye çalıştığımız, konuşmaya çalıştığımız işte şiddet, kadınlara sığınmaya ve çalım vesaire çok fazla şey konuşurken bir yandan da gündelik hayatlarımızdaki meselelerimizi fark etmeye başladık ve yani bir toplantıya geliyoruz ama kafamızda onlarca yükle daha geliyoruz. İşte evde kavga ettiğimiz bir eş, birilerine bıraktığımız ve o yüzden toplantıdan erken çıkmamıza neden olacak bir çocuk gibi böyle aslında gündelik meselelerde çok fazla şeyin bizim o toplantıya taşıdığımızı ve bunu biraz sağaltabileceğimizi konuştuk ve o dönemde böyle aslında 5 harflerin ve onun gibi birçok şeyin de ortamında olduğu bir yerde kendimiz gibi olan ama bir yandan da çok farklı tecrübeleri olan kadınların hikâyelerini dinleyebilir miyiz diye bir heyecana gark olup Reçel'i kurduk. Ve 6 kadın olarak kurduk. Ve biz aslında kendi kendimize yazarız. Böyle birkaç ay sonra da sönümlenir diye düşünüyorduk. Daha logoyu koyarken bile inanılmaz bir heyecan ve merak uyandırdı blog. Ve hala devam ediyor hayatına. 2014'te kurduk blogu. Bazen yavaşlıyor, bazen daha hızlı oluyor ama hayatına devam ediyor. Ve yalnız olmadığımızı gerçekten hissettik orada. Birçok küçük resim gördük, birçok küçük hikaye dinledik ve o küçük hikayelerin içindeki büyük mücadeleleri, büyük direnişleri, büyük politikaları gördük, gündelik hayatta kalma politikalarını. Ve bir araya da geliyorduk blog vesilesiyle ve hikayelerimizi anlatıyorduk, yazılar yazıyorduk. Ama ne zaman yazıları yazsak şimdi ne yapacağız? Yani hadi gördük sorunu, bir de bunu çözmekle uğraşmayalım mı diye bir şey oluyordu her zaman atölye çalışmalarında da. Onu da biraz bloğun kendisini korumak istedik o haliyle. Yani ulaşılabilir, erişilebilir ve kendi yolunda devam eden, onun dışında bir yapı olarak derneği kurmaya karar verdik. Orada da Havle Kadın Derneği kuruldu. Bütün yapıların içinde aynı insanlar yok. Bütün meseleleri farklı anlatıyorlar. Başka bir arkadaşım gelse Reçel'in hikayesini bambaşka anlatır. Havle'nin de hakeza ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Hala bunun içinde olduğum ve bütün bu büyük meselelere küçük kalmayı becererek, yani bütün insanlığa cevaplar üretmek gibi bir derdimiz olmadan bir şeyler söylemeye ve kendi varoluşumuzu, varız, buradayız ve bununla bir şekilde mücadelemizi veriyoruz. Bu şekilde görünür olmaya çalışıyoruz demeye çalışıyoruz aslında. Şimdi, seni dinlerken şunu düşündüm. Tabii ki kişisel olandan yola çıkıyoruz. Bugünü konuşuyoruz ama hep geçmişten birikmiş olan, dertlerin üzerine konuşuyoruz. O geçmişi, yeniden bir okuma yaratmadan o geçmişe belki bugünü çözmemiz de gittikçe zorlaşıyor. Şimdi o geçmişe, yeni bir bakışla bakan Ceyd'e dönmek istiyorum. Çünkü, o tarihe, yeniden okuma yapan bir feminist. Jade, senin hikâyen nasıl başlıyor? Tarihi yeniden okumaya giden yolculuğu bize anlatır mısın? Absolutely. Just a joy to be in conversation with everyone today. Hi, my name is Jade. I am a 28-year-old woman. I am sitting in front of my desk in a light brown room in front of two bookcases, and I have dark brown skin and long black braids, and I'm wearing a white shirt. So I always enjoy talking about my story because it's just
it's such an experience to kind of relive the past few years and kind of travel back down memory lane and remember where it all started. So I am a Black feminist historian from London. My work looks at the experiences of Black women through the use of oral history methodologies. How I guess it started was, I was at the end of my undergraduate degree in English literature and Spanish at the University of Leeds. And, I think like so many kind of marginalized people, I was, searching for the stories of women who looked like me, women who had lived similar lives than me, as me, sorry. And, I spoke to a supervisor at the university and he said, we've got this great master's degree program called Race and Resistance, where we look at, histories of Black resistance, Black rebellion. And I think you'd be great for it. So I was, super excited, really, really kind of, ready to get down to work. I, started that degree and it was great. I learned so much. But once again, I found that Black women in Britain in particular were being erased from narratives of rebellion, refusal and resistance. I would open a book and we'd be talking about racism in America. And I was thinking, okay, but I am a Black woman in Britain. My mother's a Black woman in Britain. My grandmother is a Black woman in Britain. Where are our stories? Where are our voices? So I came across a book that actually, a few books that started talking about the Black feminist movement in Britain during the 70s and 80s. I had never heard of this movement. I did not know, having grown up by that point in the UK for 23 years, I was born in London. I did not know that there had ever been a kind of organized movement of Black women who were, pushing back against things like police brutality, against immigration controls, against, inequalities in housing, and the unequal distribution of resources, these really urgent things. So I started to learn more about it and I, was just completely mesmerized that we had this history to kind of draw upon and learn from. So what I decided to do was to start an oral history project with the women who had been involved in the Black women's movement in the 70s and 80s. So, really ambitious, really excited and buzzing to kind of like get started. So I, tried to start searching for names. I started looking for people and I couldn't find any information on the internet in terms of how to get in contact with them. So, I had to kind of hand in this piece of work in the next kind of like few months. So I was starting to panic. I was like, how is this oral history project going to come together? And I, this really incredible moment that it was such an amazing moment, happened a few months before the project was due. I went to, it was actually at WOW Festival in South Bank. So it was at the WOW Festival in London in 2017. It was time I had ever been to WOW. And I had to watch Angela Davis speak. And I'll never forget it. I was telling a friend, I'm about to start this oral history project, or I really want to start this oral history project about Black women. I don't really know where to start because I can't find any of the Black feminist activists involved in this movement I want to explore. So I was, talking away to this friend, and right in front of me in the audience, a woman turned around and looked back at me and she said, "Oh, I was in that movement. I'll be happy to talk to you." And it was just the most incredible moment. And it turned out to be Gail Lewis, who is a Black feminist activist, a lesbian Black feminist activist, who is, still active within movements of, feminism, solidarity, and activism more widely, and who was a founding member of OAD, the Organisation of Women of African and Asian Descent, which formed in the UK in 1978. So from there, meeting her in this like really
really kind of random moment, I then was able to kind of get in touch with so many other women who were involved in the movement. And from there, people invited me into their houses. We had, chicken and rice, and we would sit for hours. I'd have my tape recorder on the table, and, they would just be telling me about their experiences as these kind of trailblazing women who were involved in this politically kind of, charged and exciting and urgent movement in the 70s and 80s. They were talking about really being becoming politicized within the Thatcher years in the UK, in a context in which Black people were under daily attack, and Black women in particular. Police were entering Black women's homes and attacking them. There were riots in the streets. Like I said earlier, there were all of these kind of really urgent demands that were being made in this moment. So, being able to kind of be in conversation with them and begin to, contribute to so many people who are trying to record and recover this history, so that, like I said, as Black women in Britain, we have something not only to draw upon and learn from, but these people are all still here. They're all still part of the movement. They're still working. So that was incredible. At the same time as my work on the Black women's movement was happening, I also got set an assignment during this master's degree to write an essay about a woman that I cared about in my life. So, I was like, I didn't even have to think about it. I immediately knew that because it was an oral history project, like a mini oral history project, the one person that I wanted to speak to was my own grandmother, who came from Ghana to London in the late 1950s. Growing up, she's always told me these incredible stories about her life. And I just knew that she'd have something really exciting to share. So, we sit down. This is now February 2017. I'm, really eager. I've got my tape recorder out. I'm like, Grandma, tell me about your life. And I completely underestimated what she would say. I knew that she would have an incredible story to share, because we as a family are, extremely close. We have always kind of had this culture where, as women, my mother and my grandmother and I, we sit around our kitchen table and we kind of like share these stories about, what has happened to us, what is happening to us, our kind of like, kind of quick political analysis on current affairs. That has always been so central to our relationship. But, in that moment when I was sitting with her with the tape recorder and listening to what she had to say, I realized there was so much that I didn't know about her. She has been so many women in her life. She was, when she came to this country, she was 23. In fact, I think she was 22 at the time. So, a young Black woman coming into a context in Britain, which was extremely hostile to Black women who were coming here. And, was very much coming after, independence had been, achieved, shall we say, by Ghana. So independence from the British Empire. So, just listen to her stories, her memories of arriving, the forms of kind of rebellion that were going on in her everyday life. So, such as when she came from Ghana, she had left an abusive husband behind. She met my grandfather here and, was living with him out of wedlock, which was, a completely kind of socially taboo thing to do in the kind of like late 50s and early 60s in this country. So having spoken to her, I was kind of like, oh, like, my grandma has had these incredible kind of, she has these incredible memories. She's had this kind of history of rebellion and refusal and resistance that doesn't necessarily fit into these ideas of what we understand to be resistance. We always think about, political resistance as being a protest in the streets or these kind of like really public manifestations of rebellion.
I became interested after talking to her about the kind of more mundane, everyday and ordinary forms of resistance that Black women in this country have historically been involved in. So from there, that kind of formed the basis for the book that I'm currently working on, which is called Rebel Citizen. And that basically is an oral history project once again, where I've spoken to 30 women between the ages of about maybe 65 to 89 who all came here following came to Britain following the Second World War and have these just incredible experiences. We've spoken about things like reproductive freedom, for example, and motherhood, the resistance towards getting married, sex work. Like, these are all of the kind of really, I guess, I say hidden, but it's also about the fact that someone has to be ready to tell you their story, and you also have to be willing to ask them about their story. So yeah, that's the kind of current projects that I'm involved in. Both, I'm still both recording the kind of more formalized Black women's movement from the 70s and 80s, and I'm also kind of completing the book project where I look at the kind of everyday forms of Black women's resistance in this country. Jade, senin anlattıkların aslında bir anda dinlerken 5 harflilerle birçok şeyi de çok örtüştürdü. Hazal'a sormak istiyorum. Bu, yani şu gündelik hayatın içindeki direnişle galiba 5 harfliler ve Jade hikayesi birbirine bir şekilde yaklaştı. Ne dersin? Sizin hikayeniz nasıl? Bizim de 5 harfler olarak gündelik hayat ve direniş herhalde en önemli iki alanımız diyebiliriz. Burada ben Hazal, üzerimde çizgili bir pantolon ve kiremit rengi bordomsu bir bluz var. Kıvırcık saçlarım var. Yani 5 harfler 2012'de kurulduğundan bu yana temel amaçlarından biri, hedeflerinden biri aslında gündelik dilde bir değişiklik yaratmaktı. Hatta senin kuruluş yıllarında belki bu daha öncelikli hedeflerden biriydi diyebiliriz. Çünkü başladığımız dönemde, yani 2012'yi de biraz hatırlarsak, işte 8 Mart adına işte ana akım medyada gördüğümüz falan hani kadınlar için yapılan iyi, olumlu kampanyaların görsellerinde işte morarmış gözlü kadınları kullanarak, tecavüz haberlerinde kullandıkları görsellerden kullandıkları dile kadar bir ana akım medyada kadınlarla ilgili haberlerin, kadınlara yönelik şiddetle ilgili haberlerin nasıl yapıldığıyla ilgili bir derdimiz vardı. Ama bir de daha belki de hani 5 harflerin yola çıkışını hızlandıran etkenlerden biri, kadın gündemi denilen şeyin çok belirli, sınırlı bir yapısı vardı. İşte kadın gündemi nedir? Magazin, sağlık, diyet, güzellik, biraz kozmetik, estetik öneriler. Dolayısıyla biz 5 harfler olarak hayır, kadın gündeminin bir kadının ilgilendiği her şey, ama her şey, dolayısıyla sınırsız sayıda konu ve ilgi alanı olduğu gerçeğiyle yola çıktık. 5 harfleri de biraz bunu gösterebileceğimiz, hem bunu öncelikle kendimiz için yaratabileceğimiz, kendimiz için bu alanı, sınırsız alanı yaratabileceğimiz, hem de kadın gündeminin de ne kadar sınırsız bir alan olduğunu gösterebileceğimiz bir yer olarak hayal ettik aslında. Ben 5 harflere katılmadan önce uzun yıllardır diyebilirim herhalde, yani yaklaşık 20 yaşlarımın başından beri hem feminist harekette örgütlüydüm, çeşitli feminist örgütlerde, yapılarda, platformlarda yer aldım, hem de yazı çiziyle ilgiliydim. Birçok dergide yazıyordum ama bu iki alan ayrı alanlardı biraz. Yani feminizmle yazıyı nasıl bir araya getireceğimiz ve bunda nasıl eğlenceli bir dille yapabileceğimiz, biraz da dalgasını da geçirerek de yapabileceğimiz neşeli dil en önemli şeylerden biriydi. Bir yandan da tabii hani belli bir feminist söylemin, feminist sözün, yani kadınlar bir şeye müdahale edince bunun nasıl olmasıyla nasıl olduğuyla ilgili bir takım ön yargılar da vardı. Dolayısıyla 5 harflerin buna da bir müdahalesi vardı. Ve yani 2012'de kurulduğundan beri ben 2013'te katıldım 5 harflere. İşte yaklaşık 8 yılda sadece hani küçük bir blok olarak başlayıp popüler kültürü de ama işin içine kattığı için büyüyen, bugün işte 3000'den fazla yazı, 300'den fazla yazar. Bu yazarların birçoğunu yani ilk yazısını bize gönderip sonra adım adım her yazısında birlikte çalışarak düzenli yazarlığa sonra adım atan, oradan düzenli yazarlıktan editörlüğe geçen, neredeyse yani bizim için de, yazarlarımız için de böyle bir kadın yazımıyla ilgili, feminist yazımla ilgili bir okula da dönüşen bir yer oldu 5 harfliler. Şimdi
Düşünüyorum ki yani her şey galiba hep bir kırıntıyla başlıyor. Sonra bir başkasının koyduğu kırıntı ve sonra onları takip ederek eve ulaşmak mümkün oluyor. Ama tabii önce itirazla, bir mevcut yapıyı yıkmakla başlıyor her şey ki yeni bir yapı onun üzerine inşa edilebilsin. Ama tabii bu mevcut yapıyı yıkmak çok kolay değil. Çok karşıda çok direniş var. Şunu merak ediyorum, yani bu görünür olma, kendini görünür kılma hikâyesinde karşılaştığınız o direnişlerde dayanışma size hangi noktalarda yardımcı oldu? Nerelerde elinizi tuttu Adile? Neredeyse noktasından virgülüne öyle bir tarif ettiğim ben. Bir kere şu oluyor, mesela kadınlar biz tek tek bir şey yapamıyoruz. Yani kırıntı diye demin bahsettiğin şey var ya, o kırıntının toplaya yan yana elbette birileri başlatıyor, birileri öncülük yapıyor. Deminki bahsettiğimiz o engeli, o düşmanı kafasında oturttuğu yeri biliyor ve başlıyor. Dolayısıyla şeyin farkına varıyoruz mesela bunu yaparken de o güç olma meselesi var ya, dayanışma nereden önemli? Güç olduğunun farkına vardığı an o güce yapışıyor. Yapışınca da o tek tek birinin gücü değil. Yani ya da bir kalabalık var. O kalabalığa işte güçlü olana yaslanayım. Öyle bir şey de değil kadınların yarattığı güç. Çünkü kadınlar güç olmaya başladıklarında aynı dilden konuşmaya başlıyorlar. Aynı yere nüfuz etmeye başlıyorlar. O direnci her alanda göstermeye başlıyorlar. Bu sadece şeyde olmuyor, onu da söyleyeyim mesela. Sadece kadın meselesi de olarak da kalmıyor kendisinde. Topluma, çevreye, hayvana, çocuklara, yelpazeyi oralara kadar genişletiyor. Hak gaspına uğramış bir alanda sesini çıkarmaya başlıyor. Yani öğrenmeye başladığında, dayanışmayı öğrenmeye başladığında dayanışmanın kendisine kattığı şeyin aslında toplumun tamamına yayıldığını görebiliyoruz. O yüzden yani dayanışmanın en önemli herhalde noktası burası. Galiba o birlikte değişebilmek hali. Ceyit, mesela ben şunu sormak istiyorum. Annenle ve büyükannenle yaptığın konuşmalardan söz ettin. Şimdi senin bu çalışmalarınla, odaklanan bakış açınla onların da kendi hikayelerine bakışları değişti mi? I think their perspective really changed during our talk. You know, even now, my mum, even though most of the kind of, I guess, official interviews that I've done with my grandma have just been her and I alone, you know, we talk with my mum about it afterwards, and, you know, we all kind of, well, before COVID anyway, we would sit around the kitchen table at my grandma's house and have a discussion about all of the things that my grandma was bringing up, all of these memories that she was talking about, and it's so interesting because what I've seen is both my grandmother and my mom kind of coming into a specific kind of Black feminist consciousness, which is really exciting. I would always say that they have adhered to the politics of feminism throughout their whole life in so many different ways, but I don't think they've ever kind of claimed it as that or named it as that. These are about things in terms of access to resources. So I think just being able to have these conversations with my grandma and my mum, sometimes my mum will come to me now and she will talk about an issue to do with racism or misogyny, and she'll kind of have this analysis, a kind of structural analysis that is really developing, and it's so beautiful to see. So I think when we have these conversations, we're kind of learning so much about each other. All of these things that my mum didn't even know about her own mother, but we're also learning so much about ourselves. And I think that's why, historically, the kitchen table has always been such an important place for women, outside of the kind of male gaze, outside of the, so-called public space. That is a kind of private space for women to gather and commune together and to share these stories that sometimes they can't share with anyone else. Galiba bloklar da böyle bir mutfak masası değil mi? Reçel blok bir mutfak masası mı Rümeysa? Açık mutfağımız var. O geldi birden aklıma. Bizim bütün yazıları, yani bize gelen bütün yazıları, içeriği, yani sonuçta bir okunurluk şeyi oluyor, derdi oluyor bloğun. Ama hani
çok acayip bir okunurluk potansiyeli olmasa bile o içtenliği tutmak için yayınladığımız bir açık mutfağımız var bizim. Yani doğrudan bloğa girdiklerinde görebilirler. O yüzden onunla özdeşleşmesi çok güzel oldu. Ve bir yandan da gerçekten birbirimizden çok şey öğrendiğimiz bir yerde oldu. Biraz önceki soruyu düşünüyordum ben de bir yandan dinlerken. Gerçekten birincisi dijitalin bir şey olabileceğini öğretti mesela bana da, etrafımdaki birçok kadına da. Yani Türkiye'nin çok farklı yerlerinden belki de fiziksel olarak hiç bir araya gelemeyeceğimiz birçok kadınla hikayelerimizi dinleyerek dayanışma şansı yakaladık. O yalnız olmama hissi böyle mekanın ötesine, zamanın da belki ötesine. Çünkü 3 yıl önce yazılmış bir yazı birdenbire şimdi mesela yorumlar almaya başlıyor. O zamanki gündemine denk geliyor bir insanın vesaire. Zaman ve mekanın ötesinde bir dayanışmayı getirdiğini düşünüyorum dijitalin. Öyle bir şeyi görmek ve öğrenmek şansımız oldu bu masanın etrafında aslında. Bir yandan da biz en başından itibaren, yani Müslüman kadınlar diyorsunuz, hatta sadece başörtüleri kastediyorsunuz başlangıcında, ama burada daha fazlası var. Homojen bir grup değil. Çok farklı tecrübeleri var bu kadınların diyerek yola çıkmıştık ama biz de bu kadarını bilmiyorduk. Yani gerçekten de her şeyin bir kere zaten ifadesinin kendisi, yani herkesin kendi yaşama şekli aynı olayı bile çok farklıydı. Ve bir yandan da bizden beklenmeyen şeyler, yani o işte aynı şekilde nefes aldığı, aynı şekilde şeylere heyecanlandığı düşünen bir kadın grubunun aslında ne kadar farklı şeylerden heyecanlanabildiği, ne kadar farklı şeylere üzülebildiği ve ne kadar böyle sınırları farklı şekillerde zorlayabildiğini gördük. İlk zamanlarda mesela annelikle ilgili çok fazla tartışma vardı. Anne olmamayı tercih eden bir kadın, evli, mutlu, çocuksuz diye bir yazısı vardı mesela. Tekrar hani buraya hazırlanırken tekrar okudum ve gerçekten hani kendi böyle dini aidiyetleri ve çocuksuz olma tercihinin ona getirdiği baskı ifadesi mesela o zaman için birçok kadına güç oldu. Ya da çok yakın zamanda bir yandan da çok ağır şiddet hikayeleri yayınlıyoruz. Belirli aslında tecrübeleri paylaşmak adına. O hikayelerle kadınların birbirine dayanıştığı şeyler var. Cinsellik mesela, yani çok büyük bir tabuyken özellikle bizim arka planımızdan kadınlar için cinselliğe dair işte vajinismus problemlerinden tutun işte kürtaj meselesine kadar birçok konuyla ilgili yazılar yazıldı aslında blogda ve bu da şimdiye hiç konuşamamış, belki hani en yakın arkadaşına bile anlatamamış birçok kadının bu tarz bir şey ne oldu ve bir yandan böyle bizimle işte psikologlar paylaşıldı, kadına yardım etmek isteyenler oldu. Biz de fiziksel olarak yardım ettiğimiz gerçekten kadınlar oldu bize ulaşmasıyla. Kendimizi sağalttığımız bir yer olması ve bunun üzerinden de birbirimizle olan bu paylaşım üzerinden aslında çok şey öğrendiğimizi hissediyorum ve düşünüyorum açıkçası. Birbirini tanımak önemli tabii. O dayanışmaya başlarken galiba o ön yargıları, kalıpları veya hepimizin kuşaklar boyunca taşıdığı o bilinçaltı hikayeleri atıp gerçeğe bakabilmek, o hikayeye bakabilmek önemli. Şimdi ben 5 harflerde de onu merak ediyorum. Hazal biraz önce dedin yani ilk yazısını yayınladığımız bugün pek çok yazı yazan kişiler. Orada 5 harflerde kadınlar birbirini tanıdıkça o ton nasıl değişti? Önce bir Rümeysa'nın söylediği şeye değinmek istiyorum. Yani gerçekten dijital, biz de aynen Rachel gibi yani başladığımızda dijital alanının taşıdığı imkanların farkında değildik. Yani evet, zaten hani bir kadın dergiciliği, feminist dergicilik geleneği var Türkiye'de. Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek var. Hani biz de bir blogtuk ama ne kendimizden öncekilerle bir yani ilişkimizi ne de dijitalin açtığı imkanları, dayanışma imkanlarını, dünyanın her yerindeki, Türkiye'nin her yerindeki farklı yaşlardaki kadınlara bir anda ulaşabilme imkanlarına, sözü çok hızlı bir şekilde sosyal medyayı da kullanarak yaygınlaştırabilme imkanlarını tam olarak düşünmemiştik, yani planlamamıştık. Dolayısıyla biz de bu süreçle beraber aslında dijitalin nasıl başka türlü dayanışma imkanlarını da açtığını öğrenmiş olduk. Tabii bu şey değil yani. Her zaman hani dayanışmanın birçok çeşidi var. Dolayısıyla hani kadın hareketiyle, feminist hareketle, alanda çalışan kadınlarla yine dirsek teması içinde olmayı, işte birlikte kampanyalar yapmayı, zaman zaman Reçel'le, Çatlak Zemin'le kampanyalara, sosyal medya kampanyalarına ses vermeyi, yani dayanışmayı alandaki kadınlarla dijital alanında bu şekilde buluşturarak kurmayı da önemsiyoruz. Dediğin gibi aslında bizim için galiba beş harfler için yazının kendisi, yazmanın kendisi bir dayanışma biçimi. Bunun da iki türlü galiba hem görüyoruz hem kurmaya çalışıyoruz. Birincisi Türkiye gibi bir ülkede politik gündemin sürekli kendini dayattığı,
hem politik gündemin kendini sürekli dayattığı hem de patriarkanın bütün cephelerden sürekli hayatlarımızı sıkıştırdığı bir ülkede sadece gündeme cevap vermemek ama kadınların kendi gündemlerinin de peşinde gidebilmeleri, ilham duyabilecekleri kapıları aralamaları, oralara bakmaları, birlikte bir şeyle gülmeleri, dalga geçmeleri ya da küçük arkadaş gruplarında aslında hep yaptıkları şeyi kamusal alana taşıyabileceklerine inanmaları, böyle bir inanç taşımaları, bu iradeyi göstermeleri ya da yani ülke gündemi bazen çok zorlarken yazmakla ilgili o hevesi ve iradeyi devam ettirebilme. Bunun kendisini biz bir dayanışma ilişkisi olarak görüyoruz yani. Özellikle de Beş Harfler yani 2012'de kurulduğunda belki hani 2013 Gezi sürecine giden zamandı. Gezi süreci falan hani mizah dili, biraz daha o işte neşeli dil falan Türkiye ile başka türlü yani dışarıdaki dünya ile başka türlü bir ilişkisi vardı ama 2015'ten sonra mesela kendi gündemimizi nasıl takip edebiliriz? Bu kadar bunlar olurken bir yandan da yani hem orayla ilişkili hem de kendi gündemimizi nasıl devam ettirebiliriz? Bunun kendisi bir feminist mücadeledir. Bunun kendisi hem bizim kendimizin bir nefes alma alanı açmamızdır hem de başka kadınlarla danışma alanımızdır. Bunu nasıl yapabiliriz diye çok düşündük. Zaman zaman yalpaladık, kolay değildi. Ama hala öğreniyoruz. Galiba bu süreçte de bizi en çok motive eden şeylerden biri işte Beş Harfler'in öncelerde yani ilk başlarda daha editörlerin yazı yazdığı bir yerken giderek şimdi artık dışarıdan gelen yazılarla dönen bir yere dönmüş olması. Yani ilk yazılarını yazan, hiç tanımadığımız insanlar, hayatımda ilk defa bir yazı yazdım diye işte bize mail göndermeleri. Bizim bir editör sistemimiz var, rotasyonla çalışıyoruz. Ayın editörü kimse yazarlarla o çalışıyor. Dolayısıyla bizim de aslında editörlüğü öğrendiğimiz, ince ince bütün yazılarla çalıştığımız, dolayısıyla o ikinci yazıda daha iyi yazıların geldiği, üçüncü yazıda daha iyi yazıların geldiği, işte bazen hani ben bir yazı yazdım ama sizin kadar komik değilim diye de çok mail aldığımız ama Beş Harfler sadece mizah yapmıyor diye de çok anlattığımız bir sürece dönüştü. Yani evet hem mutfak hem salon hem de meydan yani. O yüzden Beş Harfler'de meydan diye bir kategorimiz var. Çünkü sözümüzü meydana da söylüyoruz. Ama dediğim gibi cinlilik kategorisi Beş Harfler'in en başından beri herhalde bu cinlilikle olan ilişkisinden biri. Dayanışma için bizim için en önemli alanlardan biri. Çünkü ilhamı oradan alıyoruz. Orayı da çok ilham verici buluyoruz. Dediğin çok doğru. Yani ülke gündemi o kadar kalabalık ki bizi hep önümüze sadece şu kağıda bakmaya zorluyor bazen ama hani mücadelenin menzili uzun ve bizim daha uzun soluklu belki de konuşmalar yapmamız gerekiyor. Dünyada yerinde durmuyor. İyi ki. Dönüyor. Şimdi bu dönen dünyada ben en son şunu konuşalım istiyorum. Yani dayanışmanın geleceği. Nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Bu dayanışma sizce nerelere evrilecek? Çünkü şimdi Z kuşağını konuşuyoruz, yeni gençliği konuşuyoruz, hayatın hele ki Covid'den sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını konuşuyoruz. O zaman gelecekte, dayanışmanın geleceğinde neler var? Dayanışmanın geleceğinde ya bir kere öncelikle şu var. Şey kötüye gidiyor yani maalesef kadınlar için her şeyin kötüye gittiğini sadece Türkiye'den değil bütün dünyadan söyleyebiliriz. Ama iyi bir şey de oluyor. Kadınlar dün gibi de değil. Her fırsatta şeyi söylemeye çalışıyorum. Biz çünkü yani bu deneyim edindiğimiz bir meseleden kaynaklı böyle ifade edeceğim. Kadınlar eskiden 3. sayfa haberlerinden kurtuluş yolları ararlardı. 3. sayfa haberlerinde şiddet vakalarını dinleyerek acaba ben nasıl kurtulabilirim diyordu. Ama hayır artık bu yok. Kadınlar birbirlerinden güç alarak, birbirleriyle dayanışarak ve birbirinden öğrenerek, birbirinin elinden tutarak dayanışmayı bugüne getirdiler. Getirmeye devam ediyorlar. Son 10 yılda herhalde Türkiye açısından çok şey söylenebilir. Gelecek açısından da ben bunun daha çok güçleneceğine inanıyorum. Hem kendi pratiğimizden hem birlikte çeşitli işler yaptığımız, dayanışma gösterdiğimiz, alanlara çıktığımız, İstanbul Sözleşmesi bizim en pratiğimiz oldu bu dönem açısından, birlikte müdahale noktalarımız açısından, diğer kadın platformlarıyla vesaire. Dolayısıyla bunun mücadeleyi, kadınların dayanışmasını geleceğe çok daha güçlü taşıyacağını düşünüyorum. Katılıyor musun Rümeysa? Katılıyorum ve aslında tam biraz önce konuştuğumuz bu dijitallik gündeminin de tam hani bu zaman için yepyeni bir şey olduğunu ve
yeni öğrendiğimiz ve aslında kadınların da çok çabuk adapte olduğu ve çok çabuk kendini geliştirdiği bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir kere yani böyle küresel meseleler, küresel bir kadın hareketi, bir araya gelebilmeler aslında ne kadar kolaymış, eskiden de yapabileceğimiz bir şeylermiş belki de, ama yani bizim özelimizde mesela Havle'nin aslında ilham alabileceği Endonezya'da, Malezya'da çok farklı örgütlenmeler var. Yani biz şu an normalde hiç katılmadığımız kadar onların etkinliklerine katılıp webinarlarını dinleyip işte çokça bilgilenebiliyoruz mesela. Oradan belki de hiç alamayacağımız bir bilgiyi almış oluyoruz. Bu tarz şeylerin çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da bu kesişimsellik tartışmaları, farklı kadınlıklar, aslında bugün bu panelde de yani bambaşka kadınlar olarak bir beraber oturuyor olmamız, bir şeyleri konuşuyor olmamız, bu aslında kadın hareketinin yeni ivmesinin en önemli şeyi olabilir, aktörü olabilir aslında. Çünkü artık kadın dediğimiz şeyin de tek olmadığı, nasıl hani ben biraz önce reçelde Müslüman kadınlar üzerinden konuşmuşken işte hani başörtüsü var, başörtüsü var, bir şusu var, busu var, böylesi var, şöyle seveni var gibi diyor biliyorsam, aslında kadın hareketinin tamamı içinde farklı kadınlıkların bu kadar görünür olduğu ve kapsandığı bir hareketin güçlendirici, yani bölücü değil de güçlendirici bir şey olduğunu ilk kadınlar fark edebilirdi. Yani bu hareketin kendi içinde böyle bir büyüme potansiyeli, bir kendini bakma, eleştirme ve tekrar sıfırdan belki de bazı noktalarda başlama potansiyeli var hem Türkiye hem dünya için. O yüzden benim heyecanım biraz oralarda oluyor. Farklı kadınlıkların, farklı kimlik aidiyetlerinin ve farklı bir aradalıkların tekrar tekrar keşfedilmesi ve yenilenmesi. Ve bu yenilenmeyi en sık ve en hızlı bir şekilde de kadın hareketinde göreceğimizi zaten birçok kişi de öngörüyor. Ben de öyle hayal ediyorum açıkçası. Peki Jade, senin için gelecek nasıl görünüyor? I fully agree. I think the thing that has been so, I guess, exciting to see, over the past year is the way that digital activism can be, a space for women to organize and to be in conversation with each other across national boundaries. When Black Lives Matter, the rebellions over the summer and the protests that kind of emerged in every space of the world really began to take shape. What was, so amazing to see is to, look at how there were so many different people in conversation with each other all across the globe. You had people on the ground in New York and Atlanta in conversation with people on the ground in London, in Manchester, in Leeds, and so on and so forth. So what I think is that in terms of the future, this is the kind of space that, can be used to, foster solidarities across so many kind of different positionalities and differences. What I guess I really want to see is us all kind of, use whatever access we have to tap into those sorts of solidarities. So, for academics to be using our resources that we have from, the university and the academy to reinforce this movement. And also, there are grassroots activists on the ground doing incredible things. There are creators, there are people creating art and film and movies and writing books. Like, what I am excited to see, from this moment of collective mourning and pain, is the way that we form new ways to imagine the future, to imagine freedom. So I just think it's going to be a really pluralistic, experience of feminism going forward, even more than we've seen before. Evet, galiba biz de bunu burada aynı şekilde gözlemliyoruz, değil mi Hazal? Ne dersin? Bu çoklu, kolektif yapı geleceği belirleyecek mi? Bana da öyle geliyor. Yani hem ben de o yüzden yani böyle aslında hem Türkiye'de yeni kurulan her grubun, yeni her sesin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem Rümeysa'ya da katılıyorum, Ceyde de, Adile'ye de. Dijitalin, yani bizim açımızdan dijitalin de buna çok olanak sağladığını düşünüyorum yani. Bir de özellikle hani biz mesela son yıllarda Beşik Harfler'de yapmaya çalıştığımız şeylerden biri, en başından beri çevirilerle dünyada
dünyayla bağ kurmak hep bizim için çok önemliydi. Çeviri o yüzden Beş Harfler'in hep çok önemli parçalarından biri oldu. Ama mesela geçen sene yaklaşık işte bir 20 ülkeyle falan bağ kurup oradaki direkt feminist arkadaşlarımızla, feminist örgütlerle bağ kurup onlardan mesela 2020 değerlendirmeleri istediğimiz bir derleme yaptık. Ve giderek biz de önümüzdeki yıllarda bu ilişkileri daha çok kurmak istiyoruz. Çünkü bir yandan dediğim gibi aslında yani biraz önce dediğim gibi çok Türkiye gibi kendi gündemini dayatan ülkelerde dışarıda neler olduğuna bakmak bazen zorlaşabiliyor. Halbuki bir baktığımızda dünyanın her yerinde işte Black Lives Matter'dan Arjantin'deki kürtaj mücadelesine, Polonya'daki kürtaj mücadelesine, Lübnanlı kadınların mücadelesine, dünyanın her yerinde bu mücadeleler devam ediyor. Dolayısıyla bunlarla nasıl ilişki kuracağımız da aslında geleceğimizi biraz belirleyecek. Dolayısıyla bu ilişkinin kendisi, bu ilişkileri kurmanın kendisi bizim için çok önemli. Şimdi zamanımız kısıtlı olmasaydı benim daha soracak çok şeyim var, konuşmak istediğim o kadar çok konu var, sizleri karşımda bulmuşum ama ne yapalım ki hani o klişe tabirle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama sanıyorum bizi dinleyen, seyreden herkes için de çok hani ilham verici, güç veren, yürek ferahlatan bir konuşma oldu. Yani hepimiz karamsar düşünmeye eğilimliyiz. O kaçınılmaz gerçek. Galiba pandemi de bu eğilim ve birazcık o yangına, karamsarlık yangınına körükle gitti ama öte yandan bu birbirimizi bulmak, dokunmak, bu hikayeleri dinlemek bizi daha iyi bir geleceğin beklediğine dair bir umuda sevk ediyor. Aksi takdirde yani şu sol göğsümüzün altındaki cevahiri söndürmemiz gerekir. Onu söndürmeyeceğimize göre çok teşekkür ederim hepinize. Bizle burada paylaştıklarınız için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınız, gayretleriniz için çok teşekkür ederim. Ve size olan hayranlığımın bir kat daha arttığını da söylemeden geçemeyeceğim. Bizi seyreden herkese de tekrar çok teşekkürler.